Genç Sherlock. Çok umutlarla başladık ama şimdi konuşacağız. Lowbars 90 herkese merhaba, ben Günay. Ben de Güneş. 5, 6, 7 ve 8. bölümleri çok hızlıca konuşacağız. Aslında uzun uzadıya konuşmayı düşünüyorduk. Evet. Ama bundan vazgeçtik. Vazgeçmemizin de çok net bir sebebi var. Yani izlenme çok umurumuzda değil, bir şey yaptığımızda bilirsiniz. Yani Invincible ilk başladığımızda 10 kişi, 5 kişi, 20 kişi falan izliyordu ama yine de devam ediyoruz. Çünkü bir şey seviyorsak devam ediyoruz ama bunda artık böyle öyle bir failladılar ki önünü alamamışlar. O yüzden topu sana atayım. Ben yoksa ağzımdan spoiler kaçıracağım. Ya ben iyi kısmıyla başlayayım. Şimdi ikinci yarısını konuşuyoruz aslında dizinin. 5, Aynen. 6, 7, 8. Biz ilk 4 bölümde şey demiştik. Artık gaza basacak bir yerden sonra iyi gidiyor. Gaza basacak bir yerden sonra iyi gidiyor dedik. Ve 5 ve 6. bölümde gerçekten çok iyiydi. Özellikle 5. bölüm çok çok iyiydi. 5. bölüm sinema filmi gibiydi ya. Evet. Bayağı iyi bir bölüm 5. bölüm. Aynen. Ama 6. bölüm yine fena değil. Ama 6. bölümün sonundan sonra işler hiç iyi gitmiyor. Yani düşündüğümüz yere gidiyor ama çok kötü yapmışlar. Yani Türkiye'ye gideceğiz dedik. Bu arada spoiler Evet, Osmanlı'ya bence gideceğiz dedik. herkes izlemiştir ama yine de diyelim, hani spoiler konuşacağız birazdan. Eğer izlemediyseniz veya izlemeyi düşünüyorsanız bu kısımda izleyip geri gelin. Eğer izlediyseniz veya spoiler umurumda değil diyorsanız yolumuza devam ediyoruz ve ne dedik? Türkiye'ye, yani Osmanlı'ya geldik ve abi hani bir tane cahil, gerizekalı bir Avrupalıyı çevirseniz size Türkiye hakkında ne söylüyorsa onu yapmışlar. Yani kendimi şeyde gördüm gibi ya, böyle 50'ler, 60'lar, 70'ler, 80'ler stereotip Osmanlı betimlemesinin içinde gördüm. Net bir şekilde. Yani ilk sahne İstanbul'a geliyorlar. İlk sahne ne koyarsın ilk sahneye? Deve. Deve koymuşlar abi ilk sahneye. Fesli adamlar ve deve abi yani. Evet. Ya lütfen ya. 1870'lerdeyiz ya. Ne ya devesi bir de bir şey ya. diyeceğim. Türk oyuncun var. Arkadaşım, kimseye demediniz mi ya? Ya adam en azından bir telaffuz denemesi yaptırsaydı. Evet, o kısım çok kötü. Türkçe konuşuyor karakterler. Ay. Ne konuştukları belli değil, cümleler belli değil, kelimeler yalan yanlış. Türkçe'ye altyazı açtım. O kadar kötü. Çünkü Türkçe olduğu için altyazı koymamış. Aynen. Prime. Yani demiş ki Türkçe konuşuyorlar, altyazı koymayayım da Türkçe değil ki o. Değil. Hani ne konuşuyor bu adam? Türkçe bazı anlamsız kelimeler. Gittik İngilizce altyazı koyduk anlayabilmek için ya. Abi ben şeydeyim hala ya. Deve nedir ya? Ya Allah aşkına, yani 2026'ya geldik. Hala mı ya yani? Hala mı Osmanlı deyince deve diyorsunuz ya? Yani bu nedir geçti ya? Abi o işler. Yani biz Anadolu tarafı Arabistan değil. Hani onu bir şey yapalım, bir anlaşalım artık. Yani hala çöl mü zannediyorlar Türkiye'yi? Ben anlam veremiyorum gerçekten yani. Bak o nereye gidiyorlardı? Afşin'e gidiyorlar ya. İstanbul'dan Afşin'e. Bir günlük yol. Bir günlük yol. İstanbul'dan Afşin'e bir günlük yol. Tabii bir günlük yol. Ne kadar hesaplamıştık? Kaç gün? 25 gün müydü? Dinlenme noktalarında hiç durmadan yeni at değiştirirsen 17 gün. Ama dinlenmek zorunda kalırsan 25 ila 30 gün arasında. 4 hafta yani. 30 gün atla 30 günde gidecekleri yolu atla bir günde gidiyorlar İstanbul'dan Maraş'a. Yani ona da bakmamışlar. Yani Google Maps'i aç bir bak. Afşin diyorsun, İstanbul demiş, diyorsun. Google demiş. Önemli metal maden yazmışlar. Ne de çıkmış? Afşin. Tamam, maden. Yapıştır. Yani cidden, yani gerçekten bir Google Maps'i aç. Bu iki yerin arasında ne kadar mesafe var bir bak yani, saçmalamadan önce. Abi yani AI var ya. Git Guru'ya sor, o bile anlatır sana ya. Yani mekanlar mesela İstanbul olarak kullandıkları mekanlar güzel ama İstanbul değil. Şöyle güzel. Endülüs'e gitmişler. Evet. Endülüs'e gitmişler. Game of Thrones'da Martell'lerin kullandığı yerleri İstanbul diye yutturuyorlar bize. You killed my sister. Aynen, oralar bayağı o bahçeleri falan görüyoruz. Hani neden yaptınız bilmiyorum. Bu arada arka planda işleyen plot da 7 ve 8. bölümde bence çok zayıf. Yani çok basit işleniyor. Oyuncular elinden geleni yapmış ama olmuyor. Ya 7 ve 8. bölümde zaten oyunculuklar o kadar düşüyor ki, anlatım çok düşüyor, oyunculuk düşüyor, çekim teknikleri çok düşüyor. Burada bir problem var derken yönetmenlere baktık ve problem ortaya çıktı diyebilirim. Ya burada yorum yapmak istemiyorum ama evet, 7. ve 8. bölümde yönetmen farklı. Bir hanımefendi geçmiş işin başına. 5. bölümde ve 6. bölümde ne kadar iyi gidiyorsa konu, 7 ve 8'de
o kadar kötü gidiyor. 5. bölüm, 6. bölümde Fransa iç çalkalanmasının içinde görüyoruz. Muhteşem çekmişler. Aynen. 5. bölüm evin içinde geçiyor ve Sherlock'un o geçmişteki hikayesi çözümleniyor. Ya Babasının- orada bir karanlık sahne var. Rüyayla git gel yeri falan. Ne kadar iyi Evet, çekmişler. çok iyi Geldiğin böyle- yerler falan. Şizofreni arasında gidip geliyor. Kafasının içinde yaşadığı şey onu rahatsız ediyor. Babasının onu en son anda bile kandırması çok iyi. Çok çok iyi. Oyunculuklar Aynen. çok iyi. Yani oyuncular bildiği yerde bildiği işi yapmışlar. 6. bölüm yine çok iyi. Fransa'ya Aynen. düşüyor yolları, Paris'e. Paris kısmında çok iyi yapmışlar. Çünkü yerinde Aynen. çekilmiş gibi duruyor. Aynen. Ve yani o iç karışıklığı güzel vermiş. Hı hı. Ama İstanbul'a geliyoruz ve işler mahvoluyor. Bu son 2 bölümü çeken yönetmenimiz diğer yönetmenlerle hiç sohbet etmemiş galiba. Yani sadece Ya da- önüne skripti alıp kendi vizyonunu ortaya koymaya çalışmış ve o vizyon çok fena patlamış. Yani. Vizyon herhalde Arabistanlı Lawrence. Aynen, yani genç kızlığında çok sevdiği bir hikayeyi kendi vizyonuyla buraya sokmaya çalışmış diye düşüneceğim. Ya mesela Ama yani o kadar olmamış ki. karakterler yerel kıyafetlere bürünüyorlar İstanbul'a gelince. Ya Ama- Çinli kız Pokemon gibi aynı kıyafetle dolanıp duruyor. Çinli kız Efe giyiyor. Aynen. Böyle bir de küçücük, çok garip duruyor böyle. Yani otantik restoranda garson gibi. Pokemon gibi duruyor. Yani çok kötü. Neyse yola bir çıkıyorlar, kovboy oluyorlar. Çinli kız yine aynı mavi ceketle. Aynen. Bütün 2 bölüm aynı ceketle dolaşıyor Çinli kız. Abi İstanbul'da herkesi fes giydirdiniz. Bu adamlar yola çıkınca kovboy şapkasını nereden buldu? İşte. Bu arada kız kardeşinin yaşadığı ortaya çıktığı anda ben dedim ki kız kardeşlere şu dedim ve o çıktı. Aynen. Aynen. O da çok gizlenememiş bir plotun içine. Hodge, yani Colin Firth'un canlandırdığı karakterin yanında dolanan genç kız vardı. Sen demiştin zaten 3. bölümde falan 4. bölümde ne demiştin? Bu kız kardeş çıkacak falan demişti galiba. 5'te galiba. İlk bilmiyorum. tahmini orada yaptım. 5'te zaten Aynen. yaşadığı ortaya çıkınca dedim ki Hı. tamam budur dedim. Yani Aynen. öyle çok gizleyememişler. Ya bölümün sonunda da yani daha fazla da bu 7. ve 8. bölümde Son bir şey söylemek istiyorum ben. rezaleti üstüne ben çok fazla bir şey ekleyemiyorum yani. Son bir şey söyleyeyim. Şeyi de çok iyi işleyememişler. Yani Moriarty ile Sherlock Holmes'un arası açılıyor. Ya evet. Yani Doğal biz olarak. bunları düşman olarak zaten bildiğimiz için hani bir şekilde açılması gerekiyordu. Abi olabilecek en ucuz şekilde ayırdılar yani. Evet, çok basitçe açılıyor. Hı. Mesela kız kardeşi de kötü oluyor ama neden olduğu o da belli değil. Ya Olmamış. Yani kötü bitirmişler. Ha, bu arada devam edecek gibi duruyor. Bunu da söyleyeyim. yani umarım toparlarlar da yani bilemiyorum. 7 ve 8. bölümlerin yani bizde bıraktığı tat böyle bir Buruk. Pakistan sokak lezzeti tadı diyeyim. Aynen. 5. bölümün ve 6. bölümün dinamiğine Evet. 7 ve 8'in garip halleri yakışmamış. O halde arkadaşlar buraya kadar bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sherlock'a şimdilik veda ediyoruz. Başka incelemelerde görüşmek üzere diyoruz. Videomuzu beğendiyseniz beğeni bırakmayı, kanalımıza abone olmayı ve yorumlarda da siz de fikrinizi belirtmek isterseniz sohbete bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.